Öncelikle 4 saatlik grafiklere geçeceğim. Bakın bir direnç bölgesinden bahsetmiştim. 1300-1340 aralığı. Bu bölgede tepe oluşana kadar düzeltme sınırlarından konuşmak çok doğru olmayacaktı. Son gelen yükselişle birlikte bu bölgeden tekrar satış aldık. Dolayısıyla artık düzeltme sınırlarını belirleyebiliriz. Ancak bakın saatlik grafiğe geçtiğimizde 1190'dan başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırından tekrar alımlar gelmeye başlıyor. Burada aşağıda 1248-1240 bölgesi korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Bu geri çekilme de buradaki direnç bölgesindeki satıcıların temizlendiği ve direnci kıracak gücün toplandığı bir süreç olarak kalacaktır. Dolayısıyla o çanak formasyonu fincan kulp formasyonuna dönüşmeden direncin kırıldığı bir süreç takip edebiliriz. Ancak burada 1240 ve hatta bunun da altında bakın son oluşan dip bölgesi artık 1190 önemli destek bölgelerimiz. Bunlar korunuyorsa en kötü ihtimal tepede yatay bir bantta güç topladık ve 1340 direncinin kırıldığı bir süreci takip edebiliriz. Ancak bu verdiğim destekler kırıldığı takdirde gene 4 saatliklere geçersek minimum düzeltme sınırımız 1140-1120 bölgesi, maksimum ise aşağıda 1020-1000 desteğine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Bunlar düzeltme olarak kalacaktır. Aynı zamanda şu günlük grafiklerden gene gösterecek olursam, bakın şu çanak formasyonunun fincan kulp formasyonuna dönüştüğü bir süreç yaşanır. Ancak dediğim gibi bunun için öncelikle de 1240 sonrasında ise 1190 burada 1170'e kadar aslında bunu uzatabiliriz yüksek zaman dilimlerinden baktığımızda. Bu desteklerin kırıldığını görmemiz gerekir. Bu destekler korunduğu sürece 1340'ın kırılma ihtimali güçlü olacak.